Merhabalar sevgili dostlar. Bugün Kuzguncuk'tayız. Sihirli Mutfak 01 ailesi. İlk başta hepiniz kanalıma ilk defa seyredenler için hoş geldiniz. Şimdi bugün minik ufak bir kokoreç, kelle paça, çorba yapan bir dükkanımızı ziyaret etmeye geldik. Sahibi Cemil abi. Şimdi kendisiyle tanışacağız. Hikayesi nedir öğreneceğiz. Hadi bakalım. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Buyurun. Evet, merhabalar Cemil abi. Merhabalar, hoş geldiniz. Çok Hoş sağ olun. bulduk. Nasılsın abi, iyi misin? Çok teşekkür ederim. Çok kibarsınız. Siz nasılsınız? Sağ ol abi, o senin güler yüzün. Eyvallah, eksik olmayın. Şimdi ilk başta seni bir tanıyalım. Adından bahsettik. Evet, Cemil abi dedik. Bu Cemil abi kaç senedir bu işi yapar? Dükkanın minicik ama lezzetin büyük ihtimalle büyük bir yer. estağfurullah. O sağ olsun lütfedip gelenlerin takdiri. Evet abi. İzmir'den geldik, bir yıl oldu. Kızımız üniversiteyi kazandı burada. Onun peşinden gittik geldik. Dükkanı da açalı 7 ay oldu. Evet. Ağustos'un sonunda açtık. 7 aydan beri Kuzguncuk'tayız. Üsküdar Kuzguncuk'tayız. 2000 yılından beri evet bu işi yapıyoruz. Kendimiz sarıyoruz, kendimiz temizliyoruz. Biraz sefasını çektik. Cefasını sürmek için de İstanbul'a geldik işte. Tamamen kendiniz mi sarıyorsunuz Tamamen abi? kendimiz sarıyoruz. Dışarıdan Evet. böyle yok Balıkesir'de sardırıyorlar, getiriyorlar. Burada satıyorlar falan. Sizde öyle bir şey yok değil mi? Evet, öyle bir şey yok. İzmir'den bağırsak getirttirdik. Çünkü biz burasını 7 ay oldu açalı ama Evet. kokorece bağırsağa ulaşmamız biraz geç olduğu için kokoreci yılbaşından itibaren yapmaya başladık. Hatta yılbaşından bir hafta iki önce yapmaya başladık. Çünkü İstanbul'da kesimhane aradık, mezbahane aradık. Bulduk fakat bağırsak olarak vermiyorlar. Evet. İlla ki diyorlar biz saralım biz verelim. Öyle çalışıyoruz dediler. Biz de bunu tabii kabul etmedik. Hatta adamlara şey dedik, abi işte kaç para bir şişi? 500 lira. Al sana 500 lira. O Evet. şişe saracağın parayı, o şişe saracağın malı bize sarmadan ver. Seni işçiliğinden kurtaralım. Seni suyundan kurtaralım. Senin masrafından kurtaralım. Biz de artık İzmir'deki ilişkilerimizi kullandık. Onlar sağ olsun haftada bir 10 günde bir İstanbul'a geliyorlar. İstanbul'a gelirlerken onlardan bağırsak istedik. Sağ olsunlar getiriyorlar. Biz de Ümraniye'de Dudullu'da yukarı Dudullu'da bir atölye tuttuk bu iş için. Kellemizi orada kaynatıyoruz. Bağırsaklarımızı orada sarıp kokoreç haline getiriyoruz. Şimdi ondan bahsedeceğim. İzmir genellikle kelle söğüşle böyle öne çıkan bir yer, şehrimiz diyelim. Ama kokoreci de meşhur. Sen ikisini birden yapıyorsun bu dükkanda. Başka herhangi bir şey satıyor musun? Evet, bir de kelle paçamız var. Çorba da Çorbamız yapıyorsun. da var. Evet, İzmir. İzmir usulü denir mi bilmiyorum ama biz 50 yıldan beri annemizden ne gördük, babamızdan ne gördük onu Evet. yaptık. Dışarıdakileri referans almadık. Evde annemiz nasıl yapıyorsa zaten çok fazla bir çorba tüketimimiz yok. İşte yaklaşık günlük 40 kişilik 50 kişilik çorba kaynatıyoruz. Her gün kaynatıyoruz. Bittikten sonra tekrar kaynatalım, tekrar ısıtalım. Öyle bir misyonumuz yok. Kemik suyu kaynatıyoruz. Kemik suyu. Evet. Haftanın her günü açık mısınız? Haftanın her günü açığız. Saat Evet. kaçta kaç arası açıksınız acaba? Sabah saat 9'da açmaya çok özen gösteriyoruz ama çoğu zaman pek olası olmuyor. Çünkü Çengelköy'de oturuyoruz. Trafik yoğun. Trafikten dolayı. Evet, trafiğin yoğunluğundan dolayı istediğimiz saatte çoğu zaman gelemiyoruz ama resmi olarak 9 ve 11 arası açığız. Kapanış konusunda da çok tutarlı değiliz. Çok sözümüzün arkasında duramıyoruz. Çoğu zaman erken bitiyor. Ürün bittiği zaman Ürün kapatıyorsunuz. bittiği zaman evet gidiyoruz. Zaten değerli dostlar gördüğünüz gibi ufak böyle bir kokorecimiz var. Bu bir tane mi sarıyorsunuz, pişiriyorsunuz? Yani günde Biz uzun zamandır hafta içi kokoreç hiç sarmadık. ha öyle mi? Cumartesi, pazar günleri normalde satıyoruz. O zaman 3'er şiş, 4'er şiş falan gidiyor. Biraz daha talep oluyor. Hafta içi havalar soğuk olduğu zaman, yağmur düştüğü zaman Kuzguncuk takdir edersiniz ki bu konuda biraz daha böyle keyif alan, keyifli yaşayan bir semt. Gelen giden olmuyor Evet. yağmurlu ve soğuk havalarda. Kalsın istemiyoruz. Ertesi güne kalsın istemiyoruz. Evet. Çünkü İstanbul'da böyle bir kültürü var. Evet, dolaba koyuyorlar. Dolaptan çıkartıp, kesip, ısıtıp tekrar servis yapıyorlar ama işte biz böyle şişte, Vallahi görüntüsü süper taze abi. taze. Şimdi peki bunu tamamen kömür ateşinde pişiriyorsunuz Tabii değil kömür mi? ateşinde pişiriyoruz. Evet. Şöyle gösterelim. Olur. Peki sen dikkat ettim. Şimdi seninkisi biraz daha stilin farklı. Yaparken gerçi şimdi göreceğiz ama böyle bir plate'te böyle tak 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 yapıp pişirme falan yapıyor musun? Yoksa böyle kesip direkt böyle İzmir usulü iri kıyım ekmek arası mı veriyorsun? Ekmek arası. İri kıyım mı yapıyorsun? Evet.
Böyle tak 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 falan yok sende. Yok, şekilde gördüğünüz gibi Zaten öyle pek bir altyapımız da yok. tahtanız da yok. Evet. Yani böyle menemen vermiyorsunuz siz. Domates koyup. Yani tabii öyle satan ve öyle yiyen müşterilerimize, misafirlerimize, kokoreç severlere öyle demeyelim tabii de. Evet, işte dediğim gibi biz alışkanlıklarımızı bir şekilde İstanbul'a taşımaya çalıştık. Taşınabilir bir lezzet bunlar. Orada ne gördüysek, orada nasıl yapıyorsak, orada nasıl sarıyorsak, orada hangi şiş, hangi mangalı kullanıyorsak onu da Evet. işte becerebildiğimiz kadarıyla tecrübemiz oranında aldık, İstanbul'a getirdik. Kokoreç sevenlerin hizmetine sunduk. Vallahi süper. Eline koluna sağlık. Çok Şimdi teşekkür arka ederim. dolabımızda da daha doğrusu burada kelle söğüşlerimiz var. Şimdi bugün onu tadımlamayacağız. Çünkü karnımız çok tok. Afiyet Ama özellikle sizin bu kokorecinizi deneyimlemek için geldik. Senden rica edeceğiz onu. Estağfurullah. O zaman başlayalım. Şimdi bir de bu kokorecin içinde abi yaparken bize neler var, neler yok. Biraz ondan bahseder misin? Bir kokoreç, iyi bir kokoreci dışarıda sevgili takipçilerimiz yediği zaman nasıl ayırt edebilir? Bunun biraz bize ufak böyle tiyolarını verebilir misin? Hem biraz da bilgilendirme videosu olsun bu. Çünkü Olsun. doğru bilinen yanlışlar çok fazla var. Çöz koyuyoruz diyorlar, içine iç yağ koyuluyor vesaire. Ya tabii şimdi Bir yandan da yapabiliriz bu tamam arada. yaparız. Hem Ben konuşalım. şimdi tamam ben şimdi buradaki kokoreçleri eleştirmek, buradaki kokoreçler değil, sen doğru kendi- değildir Ha. demek elbette ki benim haddim değil. Ama Evet. kokoreç kuzudan olur. Tamam. Kokorecin muhteviyatında da hayvanın, kuzunun ince bağırsağı, kalın bağırsağı, işte Anadolu'da buna bumbar da deniyor. Evet. Bir de gömlek yağı olur böyle midesinin etrafında kurban kesenler, bir şekilde ilişkisi olanlar bilirler. Tamam. Onların birbiriyle sarılmasından Elde ediliyor. oluşan, evet, elde edilen bir yiyecek kokoreç. Sen böyle şişin üzerinde kesiyorsun. Evet, Hep şişte ürünü kenara alıp orada bekletmiyorsun. evet. Bu da değişik. İşte bu Farklı bir yöntem. tabii bu doğru olanlar bize göre doğru. Değişik olanlar size göre değişik. Çünkü dediğim gibi yani biz İzmir'de 50 yıldan beri böyle bir kokoreç hazırlıyoruz. Sunumumuz böyle, sarımımız böyle, pişirmemiz böyle, kullandığımız şiş böyle. Tabii bunlar olduğu gibi bizim doğrularımız. Elbette ki sizin yanlışınız değil, kesinlikle değil. Böyle güzelce kestiniz. Evet. Izgaramızın üzerine koyduk. Dostlar böyle cızır cızır sesler geliyor. Siz şimdi normal standardında buna domates vesaire koymuyorsunuz, doğru Hayır, mu? hayır. Tamam. Normal standardı neyse bana Onu da o yapalım. şekilde İzmir usulü yaparsan sevinirim. Cemil abi, bu kokoreçte ekmek olayı da çok önemli, biliyor musun? Evet. Yani ekmeğin taze olması, çıtır çıtır olması gerçekten kokoreci daha bir farklı noktaya götürüyor. Ya son zamanlarda böyle oldu. Son zamanlarda böyle söyleniyor ama bence ekmeğin bayat olması, ızgarada iyi kızartılırsa kızarmış bir ekmeğin kokoreçle beraber sunulması bence Evet. çok daha karakterli. Çünkü bayat ekmek soğuk olur. Özü itibariyle sıcak ve soğuğun müthiş bir kombinasyonu. Ama tabii ekmeği kızarttığımız zaman daha keyifli oluyor. Ama son zamanlarda da böyle taze ekmek yenilebilmesi açısından Daha keyifli. daha keyifli, evet. Her bir yarım ekmeğin arasına bir halka mı koyuyorsun abi? Nasıl yapıyorsun? Ya Kaç halka koyuluyor? ya Veya onu- gram usulü değildir herhalde Evet, bu. gram usulü değil. Onun belli bir standardı yok tabii ki de. İnce kesersek 2 halka koyuyoruz. İşte Evet. böyle yeni pişmiş mal. Zaten muhteviyatı gereği sıcak. Onun için böyle bir tane halkayla da önemli olan ekmek dolsun. Önemli olan ekmekle beraber misafirlerimiz kokoreçle yiyebilsinler. Elimizden geldiği kadar onu sağlamaya çalışıyoruz. Böyle ekmeğin içerisinde sıcak sıcak hemen kesiyorsunuz. Bütün suyu, bütün yağı, bütün Şimdi bunun hepsi ekmeğin içerisinde çöz, uykuluk vesaire var mı abi? kalsın. Var. Var mı? Şimdi kokoreç
Tuzumuzu ekledik. Evet. Kokoreç 3 ana üründen oluşuyor ya abi. Evet. Gömlek yağı dedik. Evet. Kalın bağırsak dedik. Anadolu'da buna bumbar diyorlar. Bir de ince bağırsak dedik. Evet. İnce bağırsak bumbara göre daha uzun oluyor. Evet. Ve uzun olan ince bağırsak biraz daha fazla kullanıyoruz. Bumbar yaklaşık 2-2,5 metre civarında. Ona bağlı olan işte 50, 60, 70 santim boyutunda da çöz oluyor. Bağlı. Muhteviyatında var kalın bağırsağın. Bumbarın muhteviyatında var. Çözde de halk arasında kokoreç severlerin çok iyi bildikleri badem ve uykuluk oluyor. Eğer dışarıdan herhangi bir müdahale edilip uykuluk ve badem alınmadıysa Evet. kalın bağırsağın bumbarın üstünden, çözün üzerinden bizim sarmış olduğumuz bütün kokoreçler uykuluklu ve bademli oluyor. Ha. En azından şimdi bu video biraz bilgilendirme anlamında da bir vesile olsun. Amaç burada sadece yemek yemek değil. Her yerde kokoreççi var. En azından yiyen değerli dostlarımız, takipçilerimiz de biraz daha bazı konularda bilinçli yesinler. Öylesi daha iyi. En azından ne yediğini biraz bilsinler. Tabii. Ama dediğim gibi bunlar bizim doğrularımız. Bunlar bizim yaptığımız şekil. Bu sizin reçeteniz diyelim daha doğrusu. Evet öyle diyelim. Kelleniz hepsi günlük mü abi bu arada? Şimdi onunla merak edip sorarlar. Kelle günlük. Üsküdar'dan alıyoruz kelleyi. Tamam, siz kendiniz Üsküdar Balık pişiriyorsunuz değil Pazarı'ndan mi? alıyoruz. Ya seçmiyoruz. Şimdi oraya kadar gidip de kelle seçme gibi bir lüksümüz yok. Zaten onlarla arkadaş olduk. Telefon açıyoruz. Hangi amaç için kullanacağımızı bildikleri için Evet. istediğimiz kelleyi günlük olarak getiriyorlar. Biz de onları dediğim gibi Dudullu'daki atölyemizde haşlıyoruz, soğutuyoruz, dolaba koyuyoruz. Dolap soğukluğunda ayıklıyoruz. Getirip söğüt severlerin hizmetine sunuyoruz. Cemil abi, eline, koluna, yüreğine sağlık. Güler yüzüne sağlık. Şimdi bu kokoreçlerimiz biliyorsunuz soğumaya gelmez. Soğumasın. Aynen öyle. Biz biraz yiyelim. Estağfurullah abi buyurun ne demek. Ondan sonra devam edelim. Tamam. Bu arada siz ilk defa mı geliyorsunuz buraya? Kokoreç yemeye mi? Dışarıdan tavsiye üzerine mi geldiniz? Evet. O zaman ilk lokmayı ikimiz için alalım. Afiyet olsun. Ben de ilk defa yiyeceğim. Cemil abi. İlk ne fark ettin biliyor musun? Abi ne olur kötü bir şey söyleme. Yok. Hayır tabii ki eleştirebilirsin. Kesinlikle. Eleştirmek de. Hayır, eleştirmek için değil. Olumlu bir şey söyleyeceğim. Baharata fazla boğmamışsın. Tabii boğmadık. Neden? Elimizdeki kadar kokorecin aromasını alsın. Masada zaten şu ya da bu şekilde tuzumuz da var, pul biberimiz de var ama ekstra kimyon isterlerse, kekik isterlerse yani veriyoruz tabii ki. Ama dediğim gibi önce aroması, kokorecin aroması gelsin istedik. Ama mutlaka... Bir şeyler örtbas edilmiyor yani fazla baharat atılarak onu demek istedim. Onun için direkt kokorecin tadı geliyor. Afiyet olsun. Yani benim için o önemli. Diğer başka yerlerde yediğimiz zaman hani başka yerleri direkt kötülemeyelim isim vermiyorum ama baharat tadı çok fazla geliyor değerli dostlar. İşte yöntem odur üstad onu anlatmaya çalışıyorum. Belki oradakiler de öyle gördüler, öyle yetiştiler, öyle ustalaştılar. Biber de atalım. Pişman olmayacaksın dostum. Şimdi yiyince biraz daha anlayacaksın. Hiç zannetmiyorum ben o gözle hiç gelmedim. Abi çalışma saatlerimizi söyledik. Videonun aşağısındaki açıklama kısmına ben zaten adresi bırakacağım. Konumunu da bırakacağım. Bir de son olarak videoyu kapatmadan önce şu anki güncel fiyatlarından bir bahsedebilir misin? Yarım ekmek ne kadar abi? Bahsedebilirim. Ya bu konuda da aslında böyle müşterilerimize fiyat soralım. Böyle fiyat konusunda, para konusunda müşterilerimizle böyle herhangi bir hukukumuz olmasın diye menümüz ve fiyat listemiz masalarımızda var. Ha, burada Amaç varmış. en azından para konusunda böyle müşterilerimizle o diyaloğu minimize etmekti. Oturuyorlar sağ olsunlar, inceliyorlar, bakıyorlar. Eğer uygun görürlerse
lütfedip yiyorlar. Görmezlerse tabii ki de müsaade istiyorlar, gidiyorlar. Onların en doğal hakkı. Ama söylemekten ziyade çekim de yapabilirsiniz. Yok söyleyeyim. Değerli dostlar, bu yediğim yarım ekmek kuzu kokoreç 50 lira. Şöyle çeyrek isterseniz eğer bunun fiyatı 30 lira. Bu arada burada Hamsiköy sütlacı gördüm ama mevcut mu? Devamlı yapıyor musunuz bunu? Biz evet ama devamlı yanmıyoruz, devamlı satıyoruz. Çünkü böyle çok keyifli bir arkadaşımızdan alıyoruz. Evet. Günlük geliyor ama bugün niye gelmedi? Evet, günlük satıyoruz. Tamam, onun fiyatı 20 lira. Kelle söğüş porsiyonu 75 lira. Çorba 45 lira. Kelle söğüş lavaş olarak dürümde yaparsanız isterseniz eğer o da 50 lira. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı Cemil abi? Ya vallahi ilginize, alakanıza sağlık. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz, iyi ki tanıştık. Teşekkür ederim. Umarım siz de bütün misafirlerimiz gibi buradan memnun gidersiniz. Tek dileğimiz o. Valla Para en son. aynen öyle. Ben kendi adıma memnun kaldım. Yeri zaten çok basit, merkezi bir yerde. Siz de gelip bu lezzetlerden faydalanabilirsiniz. Hatta yediğiniz zaman videonun altındaki açıklama kısmına da yorumunuzu yazarsanız sevinirim. Ne diyoruz değerli dostlar? Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Onurla kalın. Kanalımıza da abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Görüşürüz. Şu güzel lezzete devam edelim.